Merhaba. Bugün hepimizin az çok aşina olduğu bir konuya, yani sınav kaygısına biraz daha yakından bakacağız. Evet, Elimizdeki kaynaklar bu durumu tanımlıyor, sebeplerini araştırıyor ve tabii en önemlisi başa çıkma yolları konusunda bize ışık tutuyor. hı hı. Bu sohbeti de sizin için hazırladık. Amacımız kaynaklardaki en can alıcı, en işe yarar bilgileri hap haline getirip sunmak. Öncelikle şunu bir netleştirelim isterseniz. Sınavlardan önce biraz heyecanlanmak, biraz gergin hissetmek aslında gayet normal. Evet, hatta gerekli bile belki. Kesinlikle odaklanmamıza yardımcı bile olabilir. Hani bir tür tetikte olma hali diyoruz ya. Anlıyorum. Sorun bu kaygının artık kontrolden çıkıp düşüncelerimizi bulandırması, bizi olumsuz bir ruh haline sokması ve en sonunda da performansımızı düşürmesiyle başlıyor. Yani işlevselliği bozduğu noktada problem oluyor. Aynen öyle. Kaynaklar bunun hem fiziksel belirtileri olduğunu söylüyor, işte kalp çarpıntısı, terleme, mide sorunları falan, Hı hı. hem de bilişsel yani zihinsel etkileri var. Konsantre olamama, olumsuz düşünceler, zihin dağınıklığı gibi. Peki kaynaklarda beni en çok şaşırtan şeylerden biri şuydu. Hani hep deriz ya, kaygı performansı düşürür diye. Evet, yaygın bir inanış. Ama anladığım kadarıyla bu doğrudan bağlantı aslında o kadar da güçlü değilmiş. Yani asıl sorun kaygının kendisi değil de ona verdiğimiz tepki mi acaba? Bu biraz farklı bir bakış açısı gibi geldi bana. Kesinlikle, kesinlikle çok önemli bir nokta. Araştırmalar gösteriyor ki o kaygı eşittir düşük performans gibi kurduğumuz basit denklem pek de doğru değil aslında. İlginç. Kaynaklara baktığımızda düşük performansın arkasında yatan şey genelde kaygının kendisinden çok bizim ona verdiğiniz davranışsal tepkiler oluyor. Mesela. Mesela çalışmayı son ana bırakmak, ertelemek ya da etkisiz yöntemlerle çalışmak, hani saatlerce kitaba bakıp aslında hiçbir şey öğrenmemek gibi. Anladım. Veya yetersiz hazırlanmak yani. Evet, ya da basitçe hazırsız olmak. Hatta durum bazen tam tersi bile olabiliyor. Sınav anında işlerin kötü gittiğini fark ediyorsun ve o an kaygı başlıyor. Ha, yani sonuç kaygıyı tetikliyor, kaygı sonucu değil. Aynen öyle. Demek ki kaygının var olup olmamasından ziyade bizim ona nasıl yanıt verdiğimiz, nasıl hazırlandığımız sonucu daha çok etkiliyor. Bu gerçekten çok önemli bir ayrım. Demek ki kontrol edebileceğimiz alana odaklanmalıyız. Hazırlığımız ve tepkilerimiz. Hı hı. Peki o zaman kaynaklar etkili bir hazırlık için ne diyor? Yani sadece saatlerce masada oturmak yetmiyor belli ki, değil mi? Yetmiyor, tabii ki yetmiyor. Pasif bir şekilde notları tekrar tekrar okumak yerine kaynakların ısrarla üzerinde durduğu şey aktif öğrenme. Aktif öğrenimi. Yani Yani pratik testler çözmek mesela. Öğrendiklerini kendi cümlelerinle özetlemek. Sanki bir arkadaşına anlatıyormuş gibi konuyu tekrar etmek. Anahtar kavramları not almak, bunlar çok daha kalıcı öğrenmeyi sağlıyor. neden peki? Farkı ne? Çünkü bilgiyi sadece gözünle tanımak yerine onu aktif olarak zihninden geri çağırmaya çalıştığında beyinde çok daha güçlü bağlantılar kuruyorsun. Bu önemli. Anladım. Tabii bir de bunun yanında bildiğimiz ama belki de yeterince önemsemediğimiz şeyler var. Yeterli ve kaliteli uyku, dengeli beslenme, özellikle aşırı kafeinden, şekerden uzak durmak ve düzenli egzersiz. Bunlar da kaygı yönetiminin temel taşları aslında. Tamam, fiziksel hazırlık, bilgi hazırlığı cepte diyelim. Ama bir de o iç ses var ya, hani sürekli ya yapamazsam kesin herkes benden daha iyi falan diyor. Evet, o düşünce tuzakları. İşte o zihinsel gevezelikle nasıl başa çıkacağız? Kaynaklar bu konuda ne öneriyor? İşte burada farkındalık çok önemli. İlk adım bu kesin batıracağım, bu sınav benim ne kadar yetersiz olduğumu kanıtlayacak gibi gerçekçi olmayan, abartılı düşünce kalıplarını fark etmek. O otomatik düşünceleri yani. Aynen, o tuzakları fark etmek çünkü bunlar çok sinsi olabiliyor, hepimizin aklına geliyor zaman zaman. Bunları fark edip sonra da sorgulamak gerekiyor. Bir dakika, bu düşünce ne kadar gerçekçi, kanıtım var mı buna dair? Hı hı. Sonra da bunların yerine daha yapıcı, daha gerçekçi iç konuşmalar koymak lazım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, biraz heyecanlıyım ama bu normal, bunun üstesinden gelebilirim gibi. Kendine şefkat göstermek gibi biraz da. Kesinlikle.
Ve tabii sınav sonucunu kişisel değerinle bir tutmamayı öğrenmek. Bu da çok kritik. Bir de gevşeme teknikleri var. Hani derin nefes alıp verme, kasları sıkıp bırakma gibi. Bunlar anlık gerginliği azaltabilir ama işe yaramamaları için sınavdan önce düzenli pratik yapmak şart. Sınav anında ilk defa denersen pek bir faydası olmaz. Anladım. Yani hazırlık sadece ders çalışmak değil, bu teknikleri de prova etmek aslında. Aynen öyle. Harika. Peki hazırlandık, zihnimizi de hazırladık diyelim ama o an geldi çattı, sınav salonundayız ve birden bir panik dalgası geldi, zihin sanki bomboş oldu. O meşhur donma anı. Evet, o an için ne yapabiliriz? Kaynaklarda buna dair somut öneriler var mı? Var, evet. O korkutucu anlar için de pratik stratejiler öneriliyor. İlk yapılması gereken şey paniğe kapılmadan durup birkaç derin, yavaş nefes almak. Sakinleşmek için. Evet. Dikkatini bilinçli olarak nefesine veya o anki fiziksel bir duyumuna, mesela oturduğun sandalyenin sertliğine yönlendirmek bile zihni o panik döngüsünden çıkarabilir. Hı hı. Önceden hazırladığın olumlu bir cümleyi, mesela "sakin ol, bildiklerini hatırlayacaksın" gibi bir şeyi içinden tekrar etmek de işe yarayabilir. Peki ya hala bir şey gelmiyorsa akla? O zaman çok etkili bir yöntem daha var. Bildiğin herhangi bir şeyi yazmaya başlamak. Sorunun bir kelimesini, bir formülü, aklına gelen en ufak bir bilgiyi bile kağıda dökmek. Bu küçük eylem bazen o zihinsel bloğu kırabiliyor. İlginç, denemek lazım. Genel stratejiler olarak da şunu öneriyorlar: sınava biraz erken gelip ortama alışmak, talimatları dikkatlice okumak, önce kolay gelen iyi bildiğin sorulardan başlamak, zamanı iyi yönetmek ve eğer erken bitirirsen kalan süreyi mutlaka kontrol için kullanmak ve en önemlisi belki de etrafındakilerin ne yaptığıyla ilgilenmemek, sadece kendi kağıdına odaklanmak. Anlıyorum. Yani özetlersek, sınav kaygısı dediğimiz şey evet var, belki kaçınılmaz ama doğru hazırlık yöntemleriyle, zihinsel dayanıklılıkla ve o anki doğru stratejilerle kesinlikle yönetilebilir bir durum. Kesinlikle öyle. Yani asıl mesele kaygının varlığı değil, bizim ona nasıl yaklaştığımız, onunla ne yaptığımız. Ve onun kontrolü ele almasına izin vermemek. Aynen. Hatta şunu da eklemek lazım: sıfır kaygı diye bir hedef koymak ne gerçekçi ne de her zaman istenen bir şey. Kaynaklar diyor ki hafif bir stres, hafif bir kaygı aslında bizi daha iyi hazırlanmaya itebilir, motive edebilir. Bir itici güç olabilir yani. Evet, olabilir. Önemli olan o dengeyi bulmak ve kaygının kontrolü ele almasına izin vermemek. Onu bir düşman gibi değil de belki bize bir şeyleri farklı yapmamız gerektiğini söyleyen bir işaret gibi yorumlayabilmek. Bu gerçekten ufuk açıcı bir bakış açısı oldu. Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için. Rica ederim. Bu derinlemesini incelemeye bizimle birlikte yaptığınız için de size teşekkür ederiz. Üzerinde düşünebileceğiniz bir soruyla bitirelim o zaman. Şu anda yaşadığınız veya belki geçmişte deneyimlediğiniz o sınav kaygısı size aslında ne anlatmaya çalışıyor olabilir? Belki de sadece farklı bir çalışma yöntemine ihtiyacınız olduğunu fısıldıyordur ya da kendinize karşı biraz daha anlayışlı, biraz daha şefkatli olmanız gerektiğini. Ne dersiniz?